Bazı kavgalar insan öldürür. Bazıları ise milyar dolarlık imparatorluk kurar. Bir şehir düşünün. İnsanlar birbirinin yüzüne değil, ayakkabısına bakarak taraf seçiyor. Eğer yanlış logoyu giyiyorsan o fırından ekmek alamazsın. O masaya oturamazsın. Hatta o kişiyle evlenemezsin bile. Burası Almanya'nın ortasında tek bir ailenin nefretiyle ikiye bölünmüş bir kasaba. Tüm olaylar ise aynı evde büyüyen, aynı ekmeği bölüşen iki kardeşin birbirini yok etme hırsıyla başladı. Birbirini bitirmek için her şeyi yaptılar. Casusluk, ihanet ve bitmek bilmeyen bir öfke. Ama tuhaf olan şu, onlar birbirini yok etmeye çalıştıkça dünya spor endüstrisi durdurulamaz bir dev haline geldi. Bugün giydiğimiz o ayakkabılar aslında bir moda tercihi değil, 70 yıllık bir intikamın yaşayan parçası. Sahi iki kardeşin kişisel nefreti nasıl oldu da tüm dünyanın oyun kurallarını baştan yazdı? Her şey 1920'lerde Almanya'nın küçük bir kasabasında, bir evin çamaşırhanesinde başladı. İki kardeş, Adi ve Rudi. Dışarıdan bakıldığında bu iki kardeş bir saatin dişlileri gibi birbirini kusursuz tamamlıyordu. Ama karakterleri taban tabana zıttı. Adi yani Adolf, sessiz, içine kapanık ve teknik detaylara takıntılı bir zanaatkar. Onun tek bir amacı vardı. Dünyanın en hafif, en fonksiyonel spor ayakkabısını üretmekti. Rudi yani Rudolf ise hırslı, dışa dönük ve ikna kabiliyeti çok yüksek bir satış dehasıydı. Adi'nin ürettiği tasarımları alıp dünyaya nasıl pazarlayacağını en iyi o biliyordu. Bu ortaklığın ilk büyük patlaması da 1936 Berlin Olimpiyatlarında yaşandı. Rudi büyük bir risk alarak Amerikalı efsane atlet Jesse Owens'ın yanına gitti ve onu kendi çivili ayakkabılarını giymeye ikna etti. Owen 4 altın madalya kazandığında iki kardeşin başarısı artık o küçük kasabanın sınırlarını aşmıştı. Küresel bir marka olma yoluna girmişti. Ancak zirveye ulaştıkları an aralarındaki o gizli rekabet zehirli bir nefrete dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı baskı kardeşler arasındaki şüpheyi iyice tetikledi ve her şeyi bitiren o meşhur sığınak olayı yaşandı. 1943 yılında müttefik uçakları kasabayı bombalarken Adi ve ailesi sığınağa girer. Rudi ve ailesi zaten oradadır. Adi içeri girerken dışarıdaki uçakları kastederek yine geldi o pislikler der. Rudi ise bu hakaretin uçaklara değil kendisine ve ailesine edildiğine inanır. Bu küçücük bir yanlış anlaşılmaydı ama iki kardeşin biriktirdiği tüm o bastırılmış öfke bu cümleyle patladı. Kasabanın içinden geçen nehir artık sadece bir su birikintisi değil, dünyanın en büyük ticari nefretinin sınırıydı. Adi kendi isminden Adidas'ı doğurdu. Rudi ise hırsını temsil eden Puma'yı. O günden sonra bir daha asla konuşmadılar. Ama birbirlerini bitirme arzusu öyle bir noktaya ulaştı ki bugün devasa bir sektör haline gelen spor endüstrisi bu iki adamın birbirini yok etme çabasının bir yan ürünü olarak büyüdü. Aslında biz başarı hikayelerini hep yanlış yerden okuyoruz. Birini izliyoruz, gece gündüz çalıştı, çabaladı ve sonunda başardı diyoruz. Meseleyi sadece ter dökmek sanıyoruz. Ama çok kritik bir detayı gözden kaçırıyoruz. Hiç kimse boşlukta büyümez. Bir insanı asıl hızlandıran şey yaptığı işin zorluğu değil. Onu devleştiren şey tam karşısında duran insandır. Çünkü dürüst olalım, tek başınayken her zaman yeterince iyisindir. Kendi sınırlarını sen belirlersin, kendi hızına sen karar verirsin. Ve aynadaki aksin sana asla itiraz etmez. Ama biri karşına dikildiğinde işte o an olduğun kişi yetmemeye başlar. Hata yapma lüksün biter. Uykuların kaçar, zihnin vites yükseltir. Daha iyisini yapmalıyım demezsin. Onun önünde olmalıyım dersin. İşte gerçek gelişim konfor alanının bittiği ve karşındakinin nefesini ensende hissettiğin o baskı anında başlar. Yani aslında insan yaptığı iş yüzünden değil, karşısındaki rakibi yüzünden büyür. Bazı insanlar ise bu yoğun karşılaşmayı sadece bir dönem değil, bir ömür boyu yaşarlar. Kaçmak isteseler de kaçamazlar. Çünkü rakipleriyle aynı kökten gelirler. Tıpkı aynı evde büyüyen, aynı sofraya oturan ama birbirlerini yok etmeye çalışırken dünyayı değiştiren o iki kardeş gibi. Adidas ve Puma. Aynı evde büyüyüp aynı masada ekmek bölüştüğünüz birinin bir sabah en büyük düşmanınız olarak uyanması. Bu sadece bir ayrılık değil, ömür boyu sürecek bir takibin başlangıcı. Adi ve Rudi sadece fabrikaları ayırmadılar. Birbirlerinin her adımını izleyen birer gölge haline geldiler. Biri yeni bir dikiş tekniği mi buldu? Diğeri ertesi sabah 2 katı kapasiteyle çalışmak zorundaydı. Biri daha hafif bir ayakkabı mı üretti? Diğeri daha dayanıklı, daha hızlı ve daha gösterişli olanın peşine düşmek zorundaydı. Çünkü mesele artık para kazanmak ya da bir şirket yönetmek değildi. Mesele diğerinden bir adım önde olmaktı. Ve bu saplantılı rekabet insanı temelinden değiştirir. Çünkü gerçek rekabet sizi konfor alanınızın dışına, sınırlarınızın en ucuna iter. Rahat olduğunuz yerde kalamazsınız.
Çünkü bilirsiniz ki hemen arkanızda sizin hatanızı kollayan ve sizi geçmek için can atan biri var. Sonuçta ne olur? Her iki taraf da akıl almaz bir hızla gelişir. Ama burada kimsenin fark etmediği büyük bir resim var. Sadece onlar hızlanmaz. Onlarla birlikte koca bir dünya da hızlanır. Tıpkı tarihteki o büyük ve trajik savaşlar gibi. Yanlış anlamayın, savaş bir yıkımdır. İnsanlığın en büyük trajedisidir ve asla övülemez. Ancak tarihin bize fısıldadığı rasyonel bir gerçek var. İnsanlar en büyük teknolojik sıçramalarını maalesef en büyük çatışma anlarında yapmıştır. Mesela bugün dünyanın bir ucuna sadece birkaç saatte ulaştıran jet motorları. Bunlar bir tatil sevdası ile icat edilmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık yıllarında havada mutlak üstünlüğü ele geçirmek zorunda olan iki tarafın, İngilizlerle Almanların daha hızlı uçmazsak öleceğiz yarışından doğdu. Yani o motorlar aslında bir mühendislik hobisi değil, hayatta kalmanın tek yoluydu. Ya da cebimizdeki telefondan yolumuzu bulmamızı sağlayan GPS teknolojisi. O da bir navigasyon kolaylığı olsun diye yapılmadı. Soğuk Savaş'ın en gergin anlarında nükleer füzeler milimetrik bir hassasiyetle hedefe ulaştırmak için geliştirildi. Hatta modern cerrahi ve kan nakli üniteleri bile siperlerde parçalanan insanları hayata döndürme çabasıyla o ölümcül yarışın içinde mükemmelleşti. Yani insanlık en büyük sıçramalarını maalesef birbirini yok etmeye çalışırken yaptı. Adi ve Rudy'nin o küçük kasabadaki iç savaşı da tam olarak böyle bir atmosfer yarattı. Bu sadece iki kardeşin ayakkabı sattığı bir hikaye değil. Adi ve Rudy'nin nefreti bugün spor endüstrisi dediğimiz o devasa makinenin işletim sistemini yazdı. Eskiden sporcular kendi ayakkabılarını kendileri satın alırdı. Dassler kardeşler birbirini geçmek için sporculara kendi ayakkabılarını giymeleri karşılığında para ödemeyi başlayan ilk insanlar oldu. Bugün Nike'ın ya da Jordan'ın milyarlarca dolarlık kontratlar imzalamasının sebebi 70 yıl önce Adi ve Rudy'nin başlattığı o atlet satın alma hırsıdır. Sektörün pazarlama modelini bu nefret kurdu. Madalyonun diğer yüzü teknolojik devrim. Bunun en net kanıtı 1954 Dünya Kupası finalidir. Bern mucizesi diye geçer. Futbolcular sürekli kayıyordu. Adi Dassler, Rudy'ye o gün unutamayacağı bir ders vermek için sahaya o güne kadar görülmemiş bir şey çıkardı. Değiştirilebilir vidalı krampon çivileri. Alman futbolcular devre arasında zemine göre çivilerini değiştirdiler. Rakipleri buzda yürür gibi kayarken onlar yere sağlam bastı ve kupayı aldılar. Bu sadece bir galibiyet değil, performans teknolojisinin spordaki miladı oldu. Yani aslında rakip dediğiniz şey yolunuza çıkan bir engel değil. Sizin en iyi versiyonunuza dönüşmeniz için gereken o zorunlu baskıdır. Sahi sizce bu iki kardeş barışsaydı bugün hala bezden yapılmış o hantal ayakkabılarla mı spor yapıyor olurduk? Burada olay iki kardeşin kişisel meselesi olmaktan çıkıp devasa bir çarka dönüyor. Farkında mısınız? Kimse planlamamışken ortada yeni bir pazar oluştu. Yeni bir ekonomi doğdu. Gerçek rekabet daha önce var olmayan yeni dünyalar yaratır. Ve işin en ilginç kısmı şu. Bunu kimse masa başında kurgulamadı. Adi ve Rudy sadece birbirini yenmek istiyordu. Ama yarattıkları bu devasa sistem hepimizi içine çekti. İşte bu yüzden dünya asla sabit kalmıyor. Biz durduğumuzu sanırken bile sistem genişlemeye devam ediyor. Çünkü bir yerlerde her zaman birileri birbiriyle yarışıyor. Ve belki de bu yüzden dünya hiçbir zaman sabit kalmıyor. Çünkü şu an biz burada bu hikayeyi konuşurken bile bir yerlerde birileri sessizce birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Rekabete hepimiz ilk bakışta bir yıkım, bir kaos ya da hayatın o yorucu sert yüzü gibi görürüz. İki insanın birbirini geçmeye çalışmasını izlerken sadece aradaki o gerginliği ve çatışmayı fark ederiz. Ama o gürültülü perdenin arkasında aslında çok başka bir şey oluyor. İnsan o anlarda hızlanır. Sınırlarını en uç noktaya kadar zorlar. Daha iyisini yapmak, daha hızlı düşünmek zorunda kalır. Çünkü artık tek başınıza değilsinizdir. Ve olduğunuz haliniz artık sizi ileriye taşımaya yetmiyordur. Ve tam o kırılma noktasında gelişim dediğimiz o sancılı süreç başlar. Aslında dünyayı ve kendi hayatlarımızı büyüten şey hep aradığımız huzurlu rahatlık değil. Tam tersine. O her zaman kaçtığımız rahatsızlıkmış. Bizi asıl büyüten şey sadece çatışmanın kendisi değil. O çatışmanın üzerimizde yarattığı muazzam baskıymış. Ve belki de bu yüzden tarihteki en büyük dönüşümler iyi niyetli anlaşmalardan değil, bazen en sert ayrılıklardan, en keskin kopuşlardan doğuyor. Elbette bu hırsın karanlık bir tarafı da var. Adi ve Rudy mezara kadar birbirleriyle tek kelime konuşmadılar. Birbirlerini geçmeye çalışırlarken aslında hayatı birbirlerine dar ettiler. Rekabet bazen insanı körleştirebilir.
en yakınını bile bir yabancıya dönüştürebilir. Bu ödenmesi ağır bir bedel. Ama sonuç değişmiyor. İnsan doğası gereği bazen sadece rakibini yıkmak, onu geçmek ister. Ancak hayatın garip bir ironisi var. O yıkma arzusundan çoğu zaman tüm dünyayı içine alan devasa bir inşa süreci çıkar.